Merhabalar, ismim Tarkan Özvardar, veteriner hekim ve köpek eğitim uzmanıyım. Bugün sizlere köpeklerde box eğitimi yani kutu eğitimi konusunda bilgiler vereceğim. Neden köpeklere box eğitimi vermemiz gerekli, niçin köpekler box'ı bilmeli? İlk önce ondan bahsedeceğim. Birincisi, köpeklerin içgüdüsel davranışlarını bilmek gerekiyor. Köpekler kurttan köken alan canlılar olduğu için, kurtla ortak atadan köken alan canlılar olduğu için doğada, doğal yaşantılarında her zaman bir in ihtiyacını hissederler ve in ihtiyacı içerisindedirler. Box da aslında bu inin bir simülasyonudur ve köpeği güvenli pozisyonda tutmanın yoludur. Ve box'ı nerelerde kullanıyoruz? Evlerimizde, özellikle tuvalet alışkanlığını edindirdiğimiz dönemde ya da ev kurallarını köpeğe öğrettiğimiz dönem içerisinde kullanıyoruz. Bunun haricinde de box'ı arabada, özellikle yolculuk yaparken köpeği güvende ve safe pozisyonda yolculuk yaptırabilmek, savrulmalar, sarsılmalar, kaza anlarında arabadan savrulma ve dışarıya fırlamaları engelleme hedefli olarak box'ı kullanıyoruz. Aynı zamanda da bir uçak yolculuğu yapmak istediğinizde zaten yasal olarak köpeğinizi Voyager içerisinde, bir box içerisinde muhafaza etmeniz gerekiyor. Ve köpek de bu tip yolculuklara hazır olabilmek adına box eğitimli ve box'ı bilen, kutuda rahatlıkla muhafaza edilebilen bir mental algıda olması gerekiyor. Bugün bir köpeğin box'a nasıl alıştırıldığından size biraz bahsedeceğim. Box eğitiminde ilk hedef, köpeğin box'a girişi, çıkışı ve box'ta muhafazası konusunda stres altında olmamasına dikkat etmek. Yani hiçbir zaman stres algısıyla bağdaşık bir algı oluşturmamak. Yani ne yapmak? Pozitif yöntemleri kullanmak her zaman için. Box öğretisini oluştururken köpekte tamamen pozitif yöntemleri kullanıyoruz. Tabii ki ne ihtiyacımız var? Pozitif training için, pozitif eğitim için clicker ihtiyacımız var. Clicker dediğimiz doğrulama, ilerleyen videolarda bundan bahsedeceğim. Doğrulama hedefli kullandığımız bir ses stimülatörü. Bunu kullanıyoruz ve köpeğin doğru davranışlarını clicker'la onaylıyoruz. Şimdi ilk önce köpeğin box'a alıştırılmasında box'ın boyutlarının köpeğin boyutlarına uygun olması lazım. Yani bir köpek box'ın içerisinde rahatlıkla dönebilmeli ve ayağa kalktığı zaman dört ayağının üstünde kafası normal bir pozisyondayken durabilmeli. Dolayısıyla da box'ın büyüklüğünün seçimi en önemli noktalardan bir tanesi. Köpeğe box öğretisi esnasında box'ın mutlaka stabil bir pozisyonda olması, ani sarsılmalar oluşmaması ikinci önemli noktalardan bir tanesi. Yani oturttuğumuz zeminin doğru bir zemin olması gerekiyor. Ve öğretide mutlaka ödüllendirme tekniklerini kullanıyoruz ve köpeğimize daha önceden öğrettiğimiz komutlarla ilk önce işe konsantre ediyoruz. Oturur pozisyonda olmasını sağlıyoruz ve elimizde lezzetli, sevebileceği ve anında yutabileceği, genellikle katı partiküller içermeyen yumuşak gıdalar, genellikle kurutulmuş etleri kullanıyoruz biz. Bunlarla motive ediyoruz. Örneğin köpeğimi box'ın içerisine yiyeceği atarak box diyorum ve box'a girdiği zaman birkaç parça yiyeceği daha box'ın içerisine koyup sonra buraya çağırıyorum. Ve tekrar köpeğe otur komutunu veriyorum. Tekrar aynı şekilde box ödülünü atıyorum. Girdikten sonra birkaç parça ödülü tekrar önüne koyup köpeğin box'ta keyifli bir şekilde ödüllenmiş olmasına dikkat ediyorum. Tekrar çağırıyorum. Buraya otur. Bu sefer ilerleyen aşamalarda köpek bu aşamayı geçtikten sonra ilerleyen aşamalarda köpeğime box komutunu bu sefer ödülsüz olarak oluşturuyorum. Box ve box'a girdiği zaman içeride tekrar ödüllendiriyorum. Daha sonra bu aşamada geçildikten sonra yapmam gerekli olan şey köpeği box içerisinde stabilizasyona alıştırmam. Yani daha öncesinde yat komutunu bilmesi lazım köpeğin. Box, yat. Yattığı zaman önüne birkaç parça ödül atıyorum. Ve aralıklı olarak ödüllendiriyorum. Tabii ki bütün bunları yaparken clicker'la doğrulamayı unutmamak gerekiyor. Benim köpeğim bu box training bildiği için ve clicker mentalitesini bildiği için çok uygulama yapmadım ama şimdi uygulayarak göstereceğim. Köpeğime box komutunu verdikten sonra girişini doğruluyorum clicker'la. Gel. Box.
Buraya otur. Ve tabii ki boxların çoğu plastik materyallerden oluşur. Bazı köpekler plastikte kendilerini çok konforlu hissetmezler. Eğer bir battaniye, sevdiği bir örtüsü, bir battaniyesi, bir yatağı varsa ilk öğretilerde box'ın içerisine koymanız, tıpkı burada olduğu gibi buraya yat. Tıpkı burada olduğu gibi içeride yumuşak bir örtü var. Köpeği kendini daha iyi hissettirme hedefli. Box, yat. Ödüllendiriyorum. Aferin. Aferin sana. Ve köpeğin içeride rahat bir vücut diliyle yattığını gözlemliyoruz. Poposunu yana devirmiş. Gayet kondisyonu iyi. Yüzünde herhangi bir anksiyete benzeri bir bulgu yok. Hezeyanlı bir görüntüsü yok. Halinden memnun. Sürekli ödüllendirerek de kendini iyi hissetmesini sağlıyorum. En son aşama olarak da buraya köpeğime box komutunu veriyorum. Yat. Ödülünü veriyorum. Ve box'ın kapısını kapatıyorum. Ve box'ın kapısını kapattıktan sonra da ödüllendirmeye devam ediyorum. Box eğitimi esnasında şunu yapmakta fayda var. Günde 2 defa beslediğimizi düşünürsek köpekleri, sabah ve akşam yemeklerini box'ında vermek oldukça anlamlı olacaktır. Çünkü köpek hem beslendiği, hem dinlendiği, hem de kendini güvende ve safe hissettiği ortam olarak algılaması için box'ı, yemeklerini de sabah ve akşam box'ında yedirmek olasılık dahilinde, ödüllendirmelerin haricinde tabii ki. O yüzden box'ı yemek yeme alanı olarak da kullandırtabiliriz ve köpeğin box'ın kapısı kapansa bile endişelenmemesi, panik olmaması önemli noktalardan bir tanesi. Ayrıca önemli olan noktalardan bir tanesi box eğitimi esnasında köpeğin öncesinde iyi bir gezinti yapmış olması, özellikle çişini ve kakasını yapıp rahat bir fiziki kondisyon içerisinde olmasına önem gösterelim. Çünkü özellikle box'ın kapısını kapatmaya başladıktan itibaren oluşma ihtimali olan anksiyetelerin önüne geçmek hedefli köpeğin enerjisini harcamış olması önemli box'ta ve de ilk box'ta kapı kapatmalarda içeride kemirebileceği bir şeyin önünde olması iyi olacaktır. Köpeğin de kendisini iyi hissetmesi hedefli olarak. Örneğin kurutulmuş kuzu kulakları, kurutulmuş dana kulakları, boğa penisleri, uzun sürede tüketilecek ve lezzetli şeyleri koyabiliriz. Artificial olan şeyleri çok önermiyorum. Ben işte preslenmiş kemikler falan çok fazla önermiyorum. Daha çok doğal ürünler yanlısıyım. O yüzden kurutulmuş doğal ürünler box'ın içerisindeyken konulup özellikle kapı kapatmaların ilk öğretildiği aşamalarda köpeğin kendisini daha iyi hissetmesi sağlanabilir.